Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Arganya'da Latince adıyla Argania spinosa, sakız ağacıgiller yani Sapotacea ailesinin üyesi olan Kuzey Afrika ve Akdeniz iklimine özgü 200 yıl kadar yaşayabilen, dalları dikenli, kısa boylu bir ağaç türüdür. Argan berberi dilinden gelmektedir. Spinosa ise Latince'de dikenli anlamına gelen ve genel olarak da dikenli bitkiler için kullanılan bir isimdir. Ağaç ayrıca Fas demir ağacı adıyla da tanınır. Çünkü argan ağacı genellikle Fas ve sınırlı olarak Cezayir'in batısında doğal halde ormanlar oluşturur. Argan sadece yarı kurak, kireç topraklarda yetişir ve genellikle erozyonla mücadele için kullanılır. Ağaç sıcak ve kurak yazlara ve yalnızca kışın yağış alan iklimlere uyumludur. Arganın kullanımı eski çağlara dek uzanır. Dolayısıyla insanlık tarafından uzun yıllardır bilinir ve kullanılır. Argan yayvan bir tepe tacı oluşturan, en fazla 12 metreye kadar uzayabilen ve sık dalları dikenli bir ağaç görünümündedir. Dalın küçük ve oval yaprakları kuraklığa dayanıklı olacak şekilde evrimleşmiştir. Argan ilkbahar aylarında küçük sarımsı yeşil çiçekler ve sonbahara doğru sarı meyveler oluşturur. Meyvasının içinde 1 ile 3 kadar çekirdek bulunur. Kozmetikte sıklıkla kullanılan meşhur argan yağı da bu tohumlardan elde edilir. Argan meyveleri genellikle yaz sonuna doğru hasat edilir. Argan çiçekleri yerel arı türleri ve böcekler tarafından tozlaştırılır. Argan meyvelerini tüketmeyi seven keçilerin sıklıkla tırmanarak kuş gibi ağacın dallarına tünediği ağaçlardandır. Keçiler bu meyveleri çekirdekleriyle birlikte tüketseler de bünyeleri çekirdekleri sindiremez. Dolayısıyla argan ağacı doğaya keçiler tarafından yayılır. Her ne kadar ağacın yayılmasına ön ayak olsalar da keçiler argan ağaçlarının gövdelerine ve dallarına da büyük ölçüde zarar verirler. Argan zehirli bir ağaç değildir. Argan yağı ciddi alerjik reaksiyonlara en az yol açan bitkisel yağlar arasındadır ve bu nedenle de sıklıkla şampuan, krem ve losyon gibi saç ve cilt bakım ürünlerine eklenir. Argan yağı yüksek oranda tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, fenolik bileşikler ve antioksidanlar içerir. Ayrıca E vitamini açısından da zengindir. Yüksek nemlendirici, yara iyileştirici ve antibakteriyel özellikleri vardır. Argan meyvelerinin çekirdeklerinden elde edilen bu yağ, kozmetikte olduğu kadar besin amaçlı olarak da kullanılabilir. Argan yağı aynı zamanda Fas mutfağında kullanılan bir yemek yağıdır. Geleneksel tariflerde soslar, salatalar ve kızartmalar için kullanılır. Bitkinin çekirdeklerinden elde edilen yağ, badem, susam ve bal ile hazırlanan ve geleneksel olarak misafirlere ikram edilen amdo adındaki tatlı bir sos, Fas'ta oldukça popülerdir. Badem ezmesi adıyla da bulabileceğiniz bu sos, Fas'ta genellikle kuskus pilavı ve ekmekle bir arada tüketilir. Yemeklik argan yağının hafif kavrulmuş badem tadında olduğu söylenir. Argan kurak bahçelerde ve sıcak iklimlerde park peyzajında ilginç formlu bir süs ağacı olarak da kullanılır. Estetik görünüm ve gölgelik sağladığı için peyzaj değeri yüksektir. Arganın en yaygın yetiştirme yöntemi tohumdan yetiştirmedir. Hem yaygın hem de ekonomik olan bu yöntemle elde edilen fideler drenajı yüksek, kireç ve kalite içeren topraklara dikilir. Ağaç tam güneşli konumlarda ve kurak iklimlerde yetiştirilebilir. Doğal görülen iklimlerde yetiştirilemez. Bitkinin fideleri düzenli sulanmalıdır ama yetişkin bireyler çok fazla su istemez. Arganın kalitesi yüksek birçok kültür çeşidi vardır. İdeal yağ proteinine sahip varyetelerin üretimi konusundaki çalışmalara günümüzde de devam edilmektedir. Argan Fas için hem ekonomik hem de kültürel bir değerdir. Argan yağı ticareti ve üretimi dünyada büyük ölçüde Fas merkezlidir. Yanı sıra İsrail ve Suudi Arabistan gibi Akdeniz ikliminin görebildiği ülkelerde de argan yetiştirme denemeleri devam etmektedir. Argan yağı dışında argan odunu da yakacak, marangoz ve yapı malzemesi olarak kullanılabilir. Argan yağının çıkarılması işleminden arta kalan küspesinin hayvan yemi ve biyoyakıt olarak kullanımı konusunda güncel araştırmalar da vardır. Argan Fas'ın güneybatısında kırsal yaşam ve kadın dayanışması ile derinden bağlantılı bir ağaçtır. Geleneksel olarak argan meyvelerinin çekirdeklerini kırma ve yağı çıkarma işi kadınlar tarafından yapılır. Bu iş oldukça yoğun emek ve sabır gerektiren bir süreçtir. Fas'ta 1990'lardan sonra uluslararası desteklerle kadın kooperatifleri kurulmuştur. Kooperatifler kadınlara ekonomik bağımsızlık sağlamış, kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerini artırmıştır. Ayrıca geleneksel bilgiyi modern pazarlarla buluşturan adil ticaret örnekleri yaratan argan ağacı, UNESCO tarafından yerel tekniklerin ve bilgi birikiminin korunması gerekçesiyle 2014 yılında kültürel miras listesine alınmıştır. Her yıl 10 Mayıs Dünya Argan Günü olarak kutlanır.
Argan ağacı yerel topluluklar için bir geçim kaynağı olmanın ötesinde bir gurur kaynağı ve bir kimliktir de aynı zamanda. Argan yağı üretimi sadece ekonomik bir faaliyet değil, kolektif bir ritüel olarak görülür. Detaylandırmak gerekirse kadınlar bu iş için bir araya geldiklerinde bir arada çalışırken şarkılar söyler, hikayeler anlatır ve bilgilerini kuşaktan kuşağa aktarırlar. Bu nedenle argan kadını ve dolayısıyla toplumun geleceğini koruyucu bir ağaç olarak kabul edilir. Argan ayrıca çölleşmeye karşı toprakları koruma aracı ve çöldeki yaban hayatı destekleyen bir yaşam ağacı olarak da görülür. Dolayısıyla içeriğinde argan bulunan faz kökenli ürünleri tercih etmek, kadın dayanışmasına ve ekolojik varlıkların korunmasına doğrudan verebileceğiniz bir destektir de aslında. Bazı yerel anlatılarda argan, korunma, iyi şans ve bereketle özdeşleştirilmiştir. Geleneksel olarak koruma ve bereket çağrışımları olan yerel ritüellerle ilişkilendiğine dair yöresel folklorik anlatılar da mevcuttur. Argan Fas'ın kültürel manzarasının önemli bir öğesi olduğu için fotoğrafçılık, halk el sanatları ve yöresel folklorik anlatılarda sıklıkla yer alır. Özellikle son yıllarda argan üretimi, sürdürülebilirlik, özellikle kadın kooperatifleri, uluslararası talep ve yeşil değerler bağlamında sıklıkla haber olmaktadır. Şimdiye dek şampuan ve losyon olarak kullandığım arganı bitki günlüğünde tanıtmak için hazırlanırken aslında ne kadar önemli ve özel bir ağaç olduğunu böylece ben de sizlerle beraber öğrenmiş oldum sevgili dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.